Merhaba arkadaşlar. Burada dergisinin 2014 yılının Mayıs ayının dergisinden şu şekilde bir abiye elbise dikeceğim. Bu elbisenin öncelikle numarasına bakıyorum. 112, 112'yi toplu bakışa bakıp orada buluyorum. İsterseniz askılı, isterseniz kısa kollu kesebilirsiniz. 112'yi yine derginin ilerleyen sayfalarında buluyorum ve hangi paftada olduğunu oradan öğreniyorum ve C paftasında olduğunu gördüm. Paftalardan C'yi buluyorum. C'yi bulduktan sonra yine kitabımda hangi renk ve kaç numara olduğuna bakıyorum. Paftadan numaralarını buluyorum. Rengini buluyorum. Evet, pembe veya da kırmızı diyelim. Bakın bu çizgileri takip ederek bedenimle alakalı dikeceğim elbisenin bedeniyle ilgili çizgilerden kalıp kağıdına aktarıyorum. Kalıbımı bu şekilde kalıp kağıdına aktarıyorum. Eğer ki böyle bir kalıp kağıdı sizin için kalın geliyorsa şeffaf kalın poşet de olabilir. Ben kol kısmını da şu şekilde şeffaf kalın poşetten çıkardım. Kol takmayacağım ama kolunu da çıkardım. Kalıpları vücut ölçümle karşılaştım. Tam geldi ve makasla çizgilerden kestim. Kalıplarım hazır. Şimdi kumaşa monte edeceğim. Kumaşımın düzgün yüzü iç kısımda kalacak şekilde böyle kumaşı ikiye katlıyorum. Ön kısım dikişsiz olacak, kumaş katından olacak. Arka kısım fermuarlı olacak. Kumaş katına gerek yok. Öncelikle ön kalıbımı yerleştiriyorum. Kumaş katına yerleştirmem gerekiyor. Ben kalıbı birleştireceğim. Birazcık değiştireceğim bu kalıbı. Parçalı bir elbiseydi ama ben pensli bir elbiseye çevireceğim. Birleştirme çizgilerinden pensini ayarlıyorum. Elbisemin boyunu ayarlıyorum. Ve biraz evaze yapacağım. Normalde kalıbım düz kesimdi ama ben biraz eteği genişletiyorum. Eteği genişlettim. Üst bedene dokunmuyorum. Kumaşıma 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Kestikten sonra kalıplarımı çıkarıyorum. Kalıbımın çizgilerini kumaşın diğer tarafına geçirmek için de karbon kağıdı ve rulet kullandım. Şimdi arka tarafı monte ediyorum. Tamamen kumaş katına gelmemesine dikkat ediyorum. Çünkü oraya fermuar dikeceğim. Arka bedenle ön bedenin aynı olması için elbisemin boyunu ayarlıyorum. Şimdi kalıbımın boyunu da ayarladım. Ön beden gibi bunu da sabunla çiziyorum. Yine arkaya da biraz evazelik verdim. Pensleri çiziyorum bu şekilde. Pensleri dikkatli çizelim ki vücudumuzda daha güzel otursun. Karbon kağıdıyla yine kalıbımı arka tarafına geçiriyorum kumaşın. Pensleri iyi dikebilmemiz için fazla kumaş kısmını kesiyorum. Pensleri iğneliyorum. Fermuar gelecek kısmı da iğneliyorum ki karışmasın diye. Ön bedeninde fazla kumaş kısmını kesiyorum. Dikerken beni zorlamasın diye. Pensleri iğneyle tutturuyorum. Görüntüsü bu şekilde olacak. Elbisemin ön kısmına da bir parça kumaş koyacağım. Onu da 8 santimden ayarlıyorum. Kumaşıma işaret aldıktan sonra cetvelle sabunla işareti çiziyorum ve düzgün kesilmesi için böyle yapmanızı öneririm. Bu şekilde bir model olacak. Şimdi elbisemin pervazlarını keseceğim. Arka ve ön pervazını kestim. Tela ütüledim. Aynı şekilde aynı ölçülerde tela kestim ve ütüledim. Makinama ipliğimi takıyorum ve pensleri tutturarak dikişime başlıyorum. Öncelikle pensleri tutturuyorum. Arkayı ve önü. Sonrasında yan dikişlerini iğneledikten sonra makinasını çekiyorum.
Fermuar kısmına geldim. Fermuarımı açıyorum. Fermuarı açık çalışıyorum ve gizli fermuar çalışıyorum. İşaret yerinden başlamak kısmından iğneliyorum. Makinamın dikiş ayağını biraz yükseltiyorum. Düz dikiş çekiyorum hemen fermuarın dış çizgisinden. Sonrasında fermuar ayağını değiştirip fermuarı elimle açarak en dipten dikmeye çalışıyorum. Dikkat edin, burada fermuarı dikmeyin. Diktiğim yaka gibi olacak kısmı iğneliyorum. O tamamen ayarlıyorum ön kısmına. Sonrasında da pervazları yine yakaya ayarlıyorum. Ön pervazı ön tarafa, arka pervazları da arka tarafa ayarlıyorum ve iğneliyorum. İğneledikten sonra pervazların yan dikişlerini eşitliyorum ve oraya bir makine çekiyorum. Evet, bu şekilde olacak. Makinamı çektikten sonra pervazları tümden dikiyorum. Yakaya koyduğum parça da arada dikilmiş oluyor. Kumaşın düzgün yüzünden de bir pervaz dikişi dikiyorum. Çevirirken çok daha kolay oluyor. Bunu mutlaka yapın. Elbisemiz askısız olacağı için ben bir tane böyle vücuda yapışan bir lastik var. Ondan diktim. Sadece arka pervazın iç kısmına, iki tarafına da sağlı sollu o sırta geliyor. Bu şekilde lastiğin her iki tarafında diktikten sonra görüntüsü böyle oluyor. Dıştan görünmüyor. Sadece iç kısımda kalıyor. Fermuarın bitiş yerinden arka orta dikişini çekiyorum. Öncelikle iğneliyorum. Sonrasında makinayla dikiyorum. Elbisenin etek kısmını da iğneleyip makinasını çektikten sonra güzel bir ütü yapıyorum. Ve elbisemiz hazır. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.